Cengiz Han'a kafa tutan Türk. Celaleddin Harzemşah. Selçuklu Devleti zaman denen girdapta yok olup gittiğinde onların boşluğunu Selçukoğullarının valiliğini yapan Harzemşah hanedanı doldurdu. Harzem eyaletinin yöneticisi olan bu sülale yaşanan otorite boşluğunu lehine kullanmayı bildi. Türkmenler ve Kıpçaklardan oluşan ordusuyla Harzemlilerin en yüce hükümdarı kabul edilen Alaaddin Tekiş, kısa sürede Horasan'ı, Mazenderan'ı, Buhara şehrini aldı. Nihayetinde de son Selçuklu'yu ortadan kaldırıp İran'ın tamamına yakınını ele geçirdi. Giderek güçlenen bu Müslüman Türk devletinin gücü 1200 yılında başa geçen Alaaddin Muhammed zamanında da devam etti. Sultan babasının bıraktığı yerden fetihleri sürdürdü. Sınırlarını bir tarafta Aral Gölü'nün kuzeyine, bir tarafta Umman denizine, bir tarafta da Azerbaycan sahasına kadar genişletti. Harzemşahlar dönemin en güçlü siyasi teşekküllerinden biri haline gelmişti. İkinci İskender olarak anılmaya başlanan Sultan Muhammed'in aklında Suriye ve Anadolu'yu da ele geçirmek varken kaderin planları farklıydı. Doğudan bir güç yükseliyordu ve bu güç dünyanın şimdiye dek görmediği bir tehlikeydi. Moğol Hanu Temüçin kavminin tüm boylarını toplamayı başardı ve etraftaki birçok millete boyun eğdi. Moğollar oluşturdukları ateş çemberini genişleterek çok hızlı bir şekilde batıya doğru geldiler. Kısa boylu ve sarı benizli bu milletin önünde kimse duramıyor, istila uzanabildiği her toprak parçasını kavuruyordu. Cengiz Han gözünü daha yeni sınır komşusu olduğu Harzem diyarına dikmişti. Onları da boyunduruğu altındaki onlarca milletten biri olarak görmek istiyordu. Han'ın aradığı fırsat 1218 yılında ayağına geldi. Moğollar tarafından ticaret için batıya gönderilen büyükçe bir kervan Harzem ülkesinin sınır şehirlerinden Otrar'da durduruldu. Otrar valisi İnalcık'ın kararları ve Sultan Muhammed'in küstah tavırları sonucunda buradaki Moğol kervanı yağmalandı ve bazı Moğol elçileri katledildi. Türk ve İslam dünyası açısından bu hareket bir dönüm noktasıydı. Zirveden düşüşün başlangıcı. İstilanın ilk adımıydı. Otrar olayından sonra tüm gücünü toplayan Cengiz Han Türk devletlerinin üzerine yürüdü. Harzem Sultanı başta Semerkant'a kadar gelip savaşmak istediyse de bundan çekindi. Cengiz Han'ın atlı okçularının akıl almaz hızı ve Han'ın dahiyane savaş stratejileri onun aklını bulandırmıştı. Moğollar organize olmuş gruplar halinde Türk ülkesinin sağından solundan diş geçirdiler. Sultan Muhammed rakibine karşı bir meydan savaşı yapmaktansa askerlerini kalelere ve şehirlere bölüştürdü. Moğolların etrafı yağmalayacağını ama kalelere toslayınca geri çekileceğini sanıyordu. Derhal Hazar denizindeki adalardan birine sığındı. Cengiz Han liderleri ortadan kaybolan ülkeyi istilaya başladı. Teslim olmayan tüm kaleleri en acımasız yöntemlerle aldı. Han, ülkenin iç kısımlarına Cebe ve Sübede gibi komutanlarını yolladı. Moğollar bu komutanlar ve bazı Noyanlar için şöyle diyordu. Onlar Timuçin'in 4 köpeğidir. Alınları bakırdan yapılmıştır. Çeneleri makas, dilleri delip geçen tığ gibidir. Kafaları demirden, kırbaç gibi kullandıkları kılıçları vardır. Savaş günü geldiğinde düşman etini yalayıp yutarlar. Dikkatli olun, onlar artık zincirlerinden boşandılar ve neşeyle salyalarını akıtıyorlar. Bu 4 köpek, Cebe, Kubilay, Çelme ve Sübede'ydir. Cengiz, aldıkları şehirdeki nüfusun çokluğundan dolayı elde tutmanın zor olduğunu biliyordu. Çünkü Moğol askerlerinin sayısı Türk ve Müslümanlara göre çok az. O yüzden de otoritesini kurabilmek için en kestirme ve kesin yolu kullandı. Katliam. Direnen şehirlerin halkına acımıyor, çoluk çocuk demeden kılıçtan geçiriyor. O günün anlatımıyla cesetlerden dağlar oluşmuştu adeta. Öztürk yurdu Mavera Ünnehir'in o eşsiz şehirleri yağmalanmış, Buhara, Semerkant ve daha nice kent karanlık çağa dönmüştü. O dönemde yaşayan tarihçiler artık bu bölgelerin kıyamete kadar aynı ihtişama bir daha ulaşamayacağını söylüyor. Türklerin parlak ışığı giderek sönüyordu. İzin verirseniz bu videonun sponsorundan size bahsetmek istiyoruz. World of Warships. World of Warships, takım tabanlı online bir deniz savaşı oyunudur. Güzel grafik ve oynayışıyla sizi mavi sularda maceraya davet ediyor. Siz de geminizi geliştirip rakiplerinizi derin sulara gömebilirsiniz. Oyuna yeni başlayacak olanlar için de güzel haberlerimiz var. Açıklamada vereceğimiz kod sayesinde 2 savaş gemisi, 7 gün premium hesap ve milyonlarca krediye sahip olacaksınız. Böylece bu oyuna herkesten birkaç adım önde başlayacaksınız. Celaleddin Harzemşah. Celaleddin Harzemşah, Moğol istilası sırasında Hazar'da sığınan Sultan Muhammed'in bir Hintliden doğma oğluydu. Kaynakların verdiği bilgilere göre son Harzemşah kısa boylu, şişmanca ve çok esmerdi. Dış görünüşü tam bir Türk tipiydi. Türkçe konuşuyordu.
Bunun yanında Farsçayı da o derecede iyi bilirdi. Sakin tabiatlı olup kimseye sövüp saymazdı. Az konuşurdu. Ciddi ve vakarlıydı. Yeri geldiğinde ise acımasız biri olabiliyordu. Celalettin Moğollarla savaşmak istiyor ama babası onu yanından ayırmıyordu. Veliaht Şehzade, babası 1220 yılında vefat edince biat alıp hemen oracıkta tahta geçti. Sultan Celalettin er meydanında at koşturmak, dönen feleğin ortaya çıkardığı olaylardan üstün çıkmak, her tarafa dağılmış olan fitne tozunu dağıtmak, kaza ve kaderin cefa kınından çektiği keskin kılıcı köreltmek istiyordu. Kardeşleriyle beraber derhal başkent Ürgenç tarafına doğru gitti. Harzen bölgesine varınca buradaki Kıpçak askerleri Celalettin'in sultanlığına karşı çıktı. Eski Sultan Muhammed'in annesi Terken Hatun bir Kıpçak Türküydü ve bir Kıpçak'tan doğma torunu Uzdak Şah'ı başa geçirmek istiyordu. Durumun kötü gittiğini anlayan Celalettin, yanına çok az adam alarak Horasan'a doğru ilerledi. Kardeşi Uzdak ve Akşah da orduyu ele geçirip ağabeylerini öldürmek için takibe başladı. Celalettin'i takip eden sadece kardeşleri değildi elbet. Moğollar da onu arıyordu. Cengiz'in yolladığı ordulardan biri Horasan bölgesinde Uzdak Şah'ın ordusuyla karşılaştı ve onları yendi. İki şehzade de öldürülmekten kurtulamadı. Moğollar istemeden de olsa böylece kardeşleri konusunda Celalettin'e yardım etmiş oldular. Yoluna devam eden sultan 1221 yılında Herat üzerinden Gazne'ye vardı. Burası onun valilik yaptığı yerdi. O yüzden nüfusu ve asıl gücü de buradaydı. Emin Melik onu 50.000 kişilik bir kuvvetle karşıladı. Ardından Sultan İrak ve Gur beyleri de Celalettin'in sancağının altına girdi. Sultanın bu şekilde işi yoluna girdi ve askerlerin sayısı artarak güçlendi. İlkbaharın ilk günlerinde çiçekler açmaya başlayınca Gazne'den ayrılıp Parvan'ın yolunu tuttu. Cengiz Han, Celalettin'in toparlandığını duyunca derhal güvendiği Şigi Kutuku'yu 30.000 askerle yola çıkardı. 30.000 atlı, Moğol orduları düşünüldüğünde hacimli bir kuvvet ve yıkıcı etkisi fazlaydı. Sultanın Parvan'a varışından bir hafta sonra Moğol ordusu kuşluk vakti şehrin önünde görüldü. Ordusu Türkmen ve Afganlardan oluşan sultan, şehirden bir fersah dışarı çıkarak Moğol ordusunun karşısında durdu. Emin Melik'e sağ kanadı, Seyfettin Melik İgra'da sol kanadı emanet edip kendisi de merkezde yerini aldı. Daha sonra ordularına emir verip bütün süvarilerin savaşa girmelerini ve canlarını çekinmeden feda etmelerini bildirdi. 10.000 süvariden meydana gelen sağ kanat, Emin Melik'in komutasında Moğolların sol kanadına saldırdı ve onları yerlerinden oynatınca Moğolların sağ kanadından ve merkezden sol kanada yardım gelmeye başladı. Daha sonra sağ ve sol kanatları dağılmış olan Moğol ordusu merkezde sıkıştılar. Çetin geçen bu savaşta her iki taraftan da çok sayıda insan hayatını kaybetti. Yenilen yenen belli olmadı. Sonunda güneş batıp akşam olunca herkes yerine çekildi. Moğol komutanları her askerin yanında bir yedek at bulundurmasını emretti. Ertesi gün feleğin silahşörleri kılıcı gecenin kellesine vurunca savaş yeniden başladı. Sultanın ordusu Moğolların arka tarafından yeni bir saf görünce onlara yardım geldiğini düşünerek paniğe kapıldı. Becerikli bir kumandan olan Celalettin durumu anlamış ve askerlerin kaçmasını engellemişti. Hemen karşı hamlesini uyguladı. Arazi, atlı askerlerin savaşması için elverişli değildi. Bu yüzden Moğollar istedikleri manevraları yapamıyordu. Bunun üzerine sultan tüm askerlerine attan inmelerini ve atlarını kuşaklarla bellerine bağlamalarını emretti. Dağlık arazide süvarilere karşı ordusunu tamamen ok kullanan yayalara dönüştürdü. Moğollar İgra'nın başında bulunduğu sol kanada saldırdılar. İgra'nın askerleri yaylarını okla doldurarak karşı tarafı ok yağmuruna tuttu ve saldırıyı durdurdu. Orada başarılı olamayan Moğol askerleri merkeze doğru yönelince Sultan Kös davulunu çaldırdı. Davul sesi duyan askerlerin hepsi daha önce inmiş oldukları atlarına binip birden saldırıya geçti. Başlangıçta gerileyen Moğol ordusu geri dönüp savaşmaya başladı. Sultan o durumu görüp sahraların aslanı ve azgın nehirlerin timsahı gibi oraya yetişince Moğollar hezimete uğradı ve kaçmaya başladı. Kutugu, Tepecük ve Molgar Noyanlar geriye kalan az sayıda askeriyle Cengiz Han'ın yanına döndü. Sultansa ganimet toplamakla meşguldü. Moğolların Ulular Ulusu Hakan'ı, yenilgi yüzü görmemiş muzaffer komutan, kırbacını dünyanın üzerinde şaklatan Cengiz Han ilk kez böyle büyük bir yenilgi almıştı. Bir Türk Temuçin'i yenmiş, büyü bozulmuştu. Harzemşah istilaya uğrayan dünyanın umut ışığı olma yolunda ilerliyordu. Kaybolan umutlar. Gelin görün ki Türk tarafında işler bir anda tepetaklak oldu. Bir at için çıkan tartışma büyüdü. İgrak ve Çabala bin Ayham gibi komutanlar ordugahı terk etti. İgrak'ın ayrılmasıyla sultanın gücü azaldı. İşleri sarpa sardı. Sint nehrini geçmek için Gazne'den ayrıldı. O sırada Cengiz Han, sultanın askerinin dağıldığını öğrenince öcünü alıp onu ortadan kaldırmak için azgın bir sele benzeyen, kalpleri intikam ateşiyle yanan, sayıları yağmur taneleri kadar olan bir orduyla yıldırım gibi sultanın üzerine yürüdü.
Sultan, Cengiz Han'ın geldiğini öğrenip savaş ateşiyle yanıp tutuşan bir orduya ve Cihan Padişahı'na karşı koyabilecek kadar askeri olmadığını anlayınca Indus Nehri'ni gemilerle geçmeye karar verdi. Cengiz Han, düzensiz bir şekilde ilerleyen rakibini nehir kenarında yakaladı. Güneşin nurunun dünyanın yüzünü aydınlattığı zaman Sultan, bir yandan ateş gibi geçtiği yeri yakan bir ordu, diğer yandan Sint ırmağının arasında kalmasına rağmen cesaretini kaybetmedi. Savaş ateşine girmeye hazır bekledi. Ordusunu düzene sokup Hakan'ın üzerine yürüdü. Moğol ordusu Türk ordusunu sarmaya hedeflerken Celalettin'in merkeze yani direkt tepede savaşı izleyen Cengiz'e yönelmesi Moğolları bir anda geriye itti. Tarihin akışı değişmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Moğollar yenilir de Cengiz ölürse işte o zaman bugün tarih bambaşka yazılacaktı. Lakin sultanın ordusu giderek zayıflamaktaydı. Cengiz 10.000 kişilik bir kuvveti dağlardan geçirip rakibinin ardına çıkarınca tüm kontrolü eline aldı. Türk ordusunun önce sağ kanadı ardından sol kanadı tarumar oldu. Moğol çemberinin içine giderek sıkışan Celalettin'in yanında 700 kadar adam kalmıştı. Bir anda etrafına bakan sultan her şeyin bittiğini anladı. Gözleri yaşlı genç hükümdar zor bir karar aldı. Annesini ve eşlerini Moğol'a vermektense kendi öldürecekti. Emri üzerine Celalettin Harzemşah'ın tüm haremi nehre atıldı. Hayat en acıklı sözlerini Mengü Berti'nin kulaklarına fısıldıyordu. Askerlerinin bir bir düştüğünü gören sultan, gözünün yaşını silip dayısı Akaş Melik'ten yedek atını getirmesini istedi. Tepede bir çetrin gölgesinde olan Cengiz Han'ın gözleri en az kendisi kadar onurlu gördüğü Celalettin'in üzerindeydi. Celalettin uçurumun ağzına gelip son bir defa yurduna baktı ve atına bir kırbaç vurarak nehre attı. Kılıç şıkırtıları durmuş, herkes sultanın ne yapmaya çalıştığına bakıyor. O, hayret dolu gözler arasında uçurumun ağzından kendisini Indus'un kollarına bıraktı. Askerler liderlerini takip ederek nehre atladılar. Görülmeye değer o an bir film sahnesi ya da bir romanın zirve noktası değildi. Tarihin ta kendisiydi. Cengiz Han onun nehri geçtiğini görünce atını sahile sürdü. Sultanın peşinden nehre atlamak isteyen askerlerine engel oldu. Moğol askerleri sultanla birlikte nehre atlamış olan Türk askerlerini ok yağmuruna tuttular. Celalettin'e ne olmuştu? Hanlar Hanı Cengiz rakibini alt etmiş miydi? Felek Türk diyarının efendisini sularda mı boğmuştu? Horasan'ın, Maveraün Nehir'in, Mazendera'nın, Harezm'in ve dahi tüm Türk memleketlerinin hükümdarı, babasının arslanı, soyunun sancaktarı, Harzemşahı Celalettin Mengüberti bir anda Indus Nehri'nin karşı kıyısında beliriverdi. Cengiz Han ve Moğollar hayretten parmaklarını ısırdılar. Cengiz Han onu uzun uzun seyrettikten sonra yanında bulunan oğullarına dönüp böyle bir oğula sahip olan babaya ne mutlu. Su ve ateş gibi iki bela girdabından kendini kurtarıp sahile vardı, dedi. Ve atının yönünü çevirip gitti. Nehirden kendini kurtaran Celalettin soluk soluğa kalmıştı. Cengiz'in uzaklaşan silüetine bakıp intikam yeminleri etti. Ardından Hindistan diyarına doğru kaybolup gitti. Elinde ise sadece bir kılıç ve bir mızrak vardı. İkinci bölüm için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Elbette ki abone olmayı da ihmal etmeyiniz. DFT Tarih, YouTube'un tarih kanalı. World of Warships oyunu içinde açıklama kısmına bakmayı unutmayınız.